Nerenin Kürdüsün? Asya. Nereden biliyorsunuz Türkçe? Adana'dan, İzmir'den. Ben bir sene Türkiye'de kaldım dedi bana. Türkçe biraz konuşuyormuş. Çok az biliyor. 1692 yılında Osmanlı ordusuyla yapılan savaşlar sırasında şöyle gelinle damadı göstereyim size. Vallahi abla baharatlarla böyle sanat yapmış. Yok yok valla. No. Hayır ara. Özlüyorum. Çocuk bakıcı çalışıyordu. Çocukları büyük oldu. Çanaksız olarak TV izlemek mi? O zaman FS1 Pro. 4K kalitesinde YouTube ve tüm popüler platformlar tek cihazda. Dünyanın her yerinde kullanın, sınırsız eğlencenin keyfini çıkarın. FS1 Pro sunar. Arkadaşlar Kutaisi'den herkese günaydın. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir, iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim. Hostelimin terasındayım. Yeni bir güne uyandık. Gürcistan'ın Kutaisi şehrindeyim. Bugün kendime böyle Kutaisi günü ilan ettim. Bugün böyle bir etrafı dolaşalım. Yakında 1 kilometre uzaklıkta buranın en büyük, meşhur olan Yeşil Pazarı göstereceğim sizlere. Rüzgarlı, kasvetli, bulutlu bir güne uyandık. Bugün böyle bir pazarı dolaşalım, günlük yaşamını görelim. Sizlere de oradaki günlük yaşamı göstermek istiyorum. Hem ben de kendim görmek istedim. Bir önceki videolarda alttaki en aşağıda 5 kilometre uzaklıkta normal bir yerel pazar vardı. Oradaki günlük yaşamı gördük. Gerçekten çok hoşuma gitti benim. Türkçe bilen insanlarla karşılaştım. Bu Yeşil Pazar da benden 1 kilometre uzaklıkta. Gidelim orayı görelim. Bakalım günlük yaşam nasıl? Orada neler satılıyor? İnsanlar ne yapıyor? Ve orayla ilgili bir hikayesi var o Yeşil Pazar'ın. Onu da göstereceğim sizlere. Ondan sonra bir katedral var. Hemen Kutaisi'nin tepesinde. Kutaisi ayaklarımızın altında kalacak. Oraya da gitmek istiyorum. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Ben hostelimden başladım videoya. Şöyle göstereyim. Rüzgarlı bir hava var. Bunu hissediyorsunuzdur. Böyle bulutlu. Umarım bugün yağmur yağmaz. Hemen kendimi dışarı atacağım. Ama önce böyle bir hostelden başlamak istedim. Sizlere kaldığım hosteli göstereceğim. Bu hostelin terası. Burada da özel odalar var. 2 kişilik, 3 kişilik, tek kişilik odalar mevcut. Ama bunların fiyatı biraz daha pahalı. Ben sizlere aşağıdaki böyle hosteli, yatakları ve ortamı göstereceğim. Burası hostelin. Bakın hostelin adı böyle. Herhangi bir reklam içermiyor arkadaşlar. Şöyle burası oturma alanı. Burada çalışabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Dolabı kullanabiliyorsunuz, mutfağı kullanabiliyorsunuz rahatlıkla ve içeceklerin olması çok iyi. Hani markete kadar bir su için inmenize gerek yok. Bir şey canınız istediğinde buradan içebiliyorsunuz. Burada da kahve içebiliyorsunuz. Kahve 50 liradan başlıyor. 6 kişilik bir oda. Odamın manzarası da bu şekilde. Şöyle balkona çıkıp etrafı böyle görebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu otele sadece günlük 330 TL ödüyorum. Yani bu da 20 liraya tekabül ediyor. Ben Tiflis'te 370 liraya otelde kaldım. Yani bu otel benim için Tiflis'teki kaldığım otellerden, hostellerden çok daha iyi. Rahat yani oradaki çalışanlar da iyi sağ olsunlar. Böyle iyi davranıyorlar. Ortam da çok güzel. Mutfağı var, yemek yapıyorum. Normalde ben biliyorsunuz beni hostellerde böyle şey yapmazdım. Yemek yapmazdım. Gabarcoba. It's good. Ne kadar güzel ya. Bir düğün var herhalde burada. Aynen düğün varmış. Bir düğüne denk geldik ya. Gelini alıyor şu anda. Şöyle gelini karşılayacak. Buna da böyle denk geldik, şahit olduk. Güzel ama abi ne yapacaksın? Ha, merhaba. Türkçe biliyorsun. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Öğrendim. Sen Gürcü müsün? Sen nereden biliyorsun Türkçeyi? Öğrendim işte. Kötü olduğumda insanlar bilmiyor mu Türkçe konuşmayı? Nerenin Kürdüsün? Asya'yı. Ben de Kürdüm. Tuzani Kirmancı. Kızanım abla. Evet Tuzani. Navete çiya? Meryem. Meryem. Navemeci Fuata. Tujver çıt ki budu. Adna Berbuka. Gide? Adna Berbuka. Ruke. Marove havaya. Hayır. Nasıl biliyor musun? Biz de geziyoruz. Ha geziyorsunuz. Evet. Nasıl yani? Hani düğünlerde falan organizasyon gibi bir şey mi? Hayır. Nasıl? Para istiyoruz. Ha tamam. Düğünlerde bu adet mi böyle? Evet. Burada adet insanlar evlenen kişiler para veriyor. Tabii gelenlere. verecekler. Ben mesela boğarım onları.
Ne kadar veriyorlar? Yani öyle 5 lari falan. Ya çok az veriyorlar mı? Evet bazen kimse 5 lari bile vermiyor. Evet. 1 lari istemek de kötü değil. Yaşın kaç? Gerçekten. 15. 15. 15. Okul falan gidiyor musun? Gidiyorum tabii. Kaça gidiyorsun? Burada bilmiyorum ama. Burada bilmiyorsun ben onda. 10. Evet. Burada kaça kadar? Yani kaça kadar diyeyim? Üniversite değil yani kaça kadar sonra üniversiteye gidiyorsun? Kaça kadar böyle? 18. 18 sonra üniversite mi? Evet. Bayağı uzunmuş. Daha 8 yılı mı var? Yani daha 3 yılım var. Evet evet. Şimdi gelini alıyorlar. Evet geliyorlar. Siz de bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Türkçen çok güzelmiş. Çok teşekkür Sen ederim. Türkçeyi dizilerden mi öğrendin? Hayır öğrendim. Nasıl öğrendin? Benim teyze kızım var. Hep konuşuyoruz. Evet. Ve öğreniyoruz yavaş yavaş. Öyle mi? Öyle beraber konuşuyorsunuz. Evet. O nereli? O nerede? O Batum'da. O Batum'da daha çok hakim. Oraya çok Türk geliyor. Hayır Türkçe- o oralı. Ben buralıyım. O Hem Batumlu. doğru yazda oraya gidiyorum. O zaman babası Türkiye'den. Dedesi. Dedesi. Evet. dedesi de Trabzonlu, rahmetli Rizeli mi? gitmiş. Evet. Karadeniz'den gelme. O yüzden Karadeniz biliyor. tabii. Evet, Biliyorsun. Karadeniz. Türkçe biliyorsun, Türkçe biliyorsun, Gürcüce biliyorsun. Evet. İngilizce Biraz. biraz biliyorsun. Evet. Aferin sana. Güzel. Ha gelin geliyor bakalım. Bunlar karşılıyor böyle. Sonra nereye götürüyorlar? Düğün salonuna mı? Hayır düğün salonuna değil. Önce kiliseye götürüyorlar. Bayağı bir uzun sürdü damat gelinin çıkması. Ya ben hostelimin hemen dibinde arkadaşlar. Ne güzel bak böyle bir güne başladım. Bir yaşamı göstereyim sizlere dedim. Böyle bir düğün merasimine denk geldik. Gelini almaya gelmişler kuaförden. Çok da güzel bir kardeşimize denk geldik. Kürtmüş kendisi. Türkçe de biliyor. Vallahi çok güzel oldu ya. Işıl ışıl gözleri parlıyordu. Fark ettiniz mi? Kızın gözleri parlıyordu. Onun geleceği güzel olsun. Böyle yorumlarda arkadaşlar yazın geleceği güzel olsun. Böyle bir güzel dilekler dileyin yorumlara. Benim kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ricam sadece böyle bir beğeni tuşuna basmanız, yorum yazmanız ve yorumu sola kaydırdığınızda hype puanı vermeniz benim için o kadar değerli ki. Benim kanalım başkasının önüne çıkmış oluyor. Video başkasının önüne çıkmış oluyor. Birkaç video önce enerjimin çok düşük olduğunu, hatta Kutaisi'ye geldiğim ilk günde sizlere bunu dile getirmiştim. Benim enerjim böyle düşük, halsizlik, isteksizlik falan var demiştim sizlere. Ben onu toparladım. Nasıl toparladım? Dışarıda artık böyle haçapuri, hamur işlerini yemedim. Dışarıdan yemek yemedim 2 gündür, 3 gündür. Sürekli kendime yerel pazardan domates, yeşillik vesaire onlardan alıyorum ve onlardan kendime hostelde yapıp yiyorum. Çok da güzel oluyor. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Cumartesi günü birazcık sanki böyle sakin geçiyor gibi geldi bana. Burada muhtemelen Gürcistan'da da aynı Türkiye'deki gibi cumartesi pazar günleri tatil günleri. Bugün yarım gün olabilir hani bizim Türkiye'deki o mantıkla veya tam gün tatil olabilir. Bir sakinlik hakim Kutaisi'de. Belediye çalışanları hep kadın. Bu çok güzel. Hep kadınlar çalışıyor. Çok nadir erkek görürsünüz burada. Sovyet ülkelerinde yani Ermenistan'da da aynı şekilde gördüm. Azerbaycan'da da çok vardı böyle temizlik görevlileri. Kadınlar hep çalışıyor. Çok da güzel hani kadınların çalışması güzel arkadaşlar. Kutaisi'nin kalbine Yeşil Pazar'a geldim. Bakın gördüğünüz gibi önümde şu devasa böyle büyük kabartmalar var. Bu kabartmalar yani bu rölyef bu şehrin ve pazarın kültürünün ne kadar köklü olduğunu gösteriyormuş. Çocukların ellerinde bakın çocuğun elinde tavuk var. Annesinin elinde hindi var bu şekilde. Bayağı devasa büyük kabartmalar yapmışlar buraya. Hakikaten çok güzelmiş. Gürcistan'ın tarihini anlatmış bu kabartmalar arkadaşlar. Sağ taraftaki figürler geleneksel Gürcü kıyafetleri içinde insanlar var. Yerel halk, aile ve günlük yaşamı göstermiş. Sol tarafta ise yani üzüm ve asma motifleri de var. Gürcistan dünyanın en eski şarap üretim bölgelerinden biri olduğunu gösteriyor. Şu gördüğünüz en soldaki asker ve kalabalık sahneler de savaşlar ve tarih boyunca verilen mücadeleyi göstermişler. Alt kısımdaki böyle metal ve karmaşık parçalar da sanayi, emek ve Sovyet dönemin etkisini böyle bu şekilde göstermişler. Şöyle ortadaki yükselen figür de şu gördüğünüz figür yeniden doğuş ya da ilerleme sembolü olarak yorumlanıyormuş. Bu şekilde bir bilgisine ulaştım arkadaşlar. Bir pazara geldik. Neler anlattık burada.
Pazarın içine daldık. Sağ solu günlük yaşama göstereyim. Yerel halk alışveriş yapıyor şu anda. Bakalım içerisi kalabalık mı değil mi? Fiyatlar bu arada hani Tiflis'e göre çok daha uygun. Kutaisi'deki fiyatlar. Hani şöyle uygun, 1-2 lari daha uygun diyebilirim. Sadece bu yerel pazarda değil arkadaşlar. Dışarıda da bir şavurma yediğinizde normalde Gürcistan'da yani Tiflis'te 12 lari iken Kutaisi'de 8 lariye, 9 lariye bir tane şavurma yiyebiliyorsunuz. Çok güzel bir baharat kokusu geldi. Baharat kokusu, et kokusu, tavuk kokusu birbirine böyle karışmış durumda. Sebzeler, meyveler tezgahlarda çok böyle parlıyor ya, güzel. Bir de şöyle söyleyeyim sizlere, bunu böyle temizliyorlar arkadaşlar. Bezi alıyorlar ellerine. Domatesi, salatalığı, patlıcanı vesaire bunları temizliyorlar. Bakın o yüzden bu kadar parlak görünüyor. Gördüğünüz gibi. Çoğu yeni kahvaltı yapıyor. Sabahları, sabah erken saatlerinde çok kalabalık olduğundan dolayı, yoğun olduğundan dolayı kahvaltı yapmaya fırsatları olmuyor. Kabarcoba, madloba abi. Eyvallah, abi kalktı ya. Biraz elmalar Gori elmaları. Bunlar Gori'den gelme elmalar. Kamarcoba. Gori elmaları, Gori. Gori elması meşhur. Amasya elması gibi. Gori'de de bayağı bir elma çıkıyor. Elma üretiliyor. Pazarları gezmeyi seviyorum arkadaşlar. Yani o samimiyeti ben burada yakalıyorum. Yani pazar dışında insanlarla kontak kuramıyorum daha doğrusu. Şimdi burada ben bilerek bazen hani geldiğimde bazen kamera dışında bazen kamera önünde onların diliyle konuşup onlarla sohbet etmeye çalışıyorum, konuşmaya çalışıyorum. Fiyatı soruyorum bazen bilerek. Orada zaten insanların hani samimiyetini burada göreceksiniz. Kahve satıyor ve kahve çekirdeklerini satıyor. Hem kahve de yapıyor böyle cezvede hem de çekirdeklerini böyle satıyor. Muhtemelen bu böyle bir bitki çayı da ne çayı olduğunu çıkaramadım. Yeşil çay da olabilir bu. Şöyle abla çekirdekleri koydu makineye öğütüyor böyle eliyle. Sanırım eliyle öğütecek. 4 dereceye getirdi. Bu sanırım böyle ne kadar ince olduğunu gösteriyor. 4 derece orta derece muhtemelen. Dereceyi yükselttikçe daha da böyle bir toz haline geliyordur. Georgia Coffee? Ha. Which country? Kenya. 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 Kenya'ymış. Kenya kahvesi. Tam bir sene önce buraya gelmiştim. Zaten canlı bir pazar olduğunu biliyordum. Böyle kuru yemişler, kuru meyveler. Kuru meyve çok fazla arkadaşlar. Meyveleri kurutuyorlar. Güzel de oluyor. Mesela şurada bir turşu kokusu aldım. Böyle burada da turşu çeşitleri var. Burada peynir, Gürcü peyniri. Çok meşhur abi. Ben yani öve bitiremeyeceğim bu Gürcü peynirini. Gürcistan'a geldiğinizde bana hak vereceksiniz. Gelin böyle bir pazardan şu peynirlerden alın. Abla direkt. Gabarcoba. Madloba. Şöyle çok güzel. Ben zaten aldım. Kaşar peynir. Ya sizin peynir çok güzel. Çok güzel. Sos az biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz Türkçe? Adana'da, İzmir'den. Öyle mi? Siz gittiniz oraya. Babana bakıyorum, annene bakıyorum. Siz bakıcılık yaptınız oradan. Tabii. Adana'da, Da İzmir'den. İzmir'de. Ne zaman? 6 sene. Kaç sene önce? Evet. 10 sene. Evet. Eski mi? Eski mi? Evet. Çok eski. Çok eski. Çok güzel. Çok annem. Evet, teyzemiz Adana'ya gitmiş, orada bakıcılık yapmış. Kaç yıl kaldın Adana'da, İzmir'de? Kaç sene? 5 sene, Oo, 6 sene. 6 sene. Toplam 11 sene. İzmir, Adana 5 Tamam. sene, 6 sene. Evet. Çok güzel. Sizin bu Güzel peynirler bahçeden. güzel bahçe. Hatırladınız. İsminiz nedir? Adınız. Ha? Adınız. Sizin isim. Ben Fuat. Ben Manana. Manem. Memnun oldum. Sizin bu peynirler çok güzel. Evet.
Ben çok bundan güzel. aldım, bende var. Hepsi çok güzel. Evet. Ben işte bunu seviyorum arkadaşlar. Buraya geldim. Bakın Türkçe konuşan insanlar da var. Çoğu insan, bunu fark ettim birkaç videodur, birkaç gündür. Çoğu insan Türkiye'ye gitmiş ve Türkiye'de çalışmış. 5 sene kalan var, 10 sene kalan var. Ve o yüzden az Türkçe biliyorlar. Çoğu da çok iyi Türkçe biliyor. Burada böyle cevizler de çok fazla var. Ceviz satıyorlar. Böyle renkli fasulye. Benim bildiğim fasulye beyaz olur. Ama burada böyle renkli fasulyeler gördüm. Arkadaşlar pazardan çıkarken böyle sağ tarafında hemen önümde böyle zincir köprü var. Buranın adı zincir köprü olarak da geçiyor. Burada İngilizce ve Gürcüce bilgilerini yazmışlar. Şehrin en eski köprülerinden biri olarak geçiyor. Hatta ilk hali bayağı bir eskiymiş. 1700'lere kadar gidiyormuş bunun yapımı. 200-300 yıllık bir köprüymüş. Eskiden ahşap bir köprüymüş arkadaşlar. Sonra 1800'lerde bugünkü haline benzer bir şekilde köprüyü onarmışlar, düzeltmişler. Yine böyle bu şekilde zincirli şekilde yapmışlar o dönemde. En son ne zaman restore edildi bilgisine ulaşmadım fakat yeni restore edilmiş gibi. Demirler de sağlam, paslanmamış. Zincirler de aynı şekilde sağlam, paslanmamış. Bayağı büyük zincirmiş ya. Altından da Rioni Nehri geçiyor arkadaşlar. Şöyle Rioni Nehri. Çok güzel bir nehir. Şehrin hemen ortasından geçiyor gördüğünüz gibi. Şehrin ortasından geçip akıp gidiyor. Hemen önümüzde 700 metre ileride, 700 metre olduğuna bakmayın. Yukarı çıkacağız, biraz tırmanış olacak. Yukarıda bir katedral var. Hemen buradan görünüyor. O katedrale çıkıp sizlere bu şehri göstermek istiyorum. Şu görüntüye bakar mısınız ya? Ben mesela şu evde yaşayamam. Vallahi o kadar tehlikeli ki. Yani her an düşebilir, ufak bir depremde yıkılabilir. İnsanın böyle tüylerini ürpertiyor. Ben orada balkona çıksam bile korkarım hani. Bakar mısınız ya? Her yer ağaçlık, her yer yeşillik. Ve şunu da fark ettim. Genel olarak caddeler, sokaklar temiz arkadaşlar. İnsanlar da sakin, kendi halinde yaşıyorlar. Herkes işinde, gücünde. Somurtkan bir yüzleri var. Evet ama onların dilinde konuştuğunuzda yemin ederim bunu böyle birazcık olsun hani hepsi değil de bazıları gerçekten gülüyor direkt. Misafirperverliğini gösteriyor. Bunu en çok pazarlarda gördüm. Özellikle bir şey aldığınızda onları çok mutlu oluyor. Bir şey almadığınızda üzülüyorlar. Çünkü bu insanlar ekmek peşinde, ekmek derdinde. Gelen insanlar da hani alışveriş yaptıkları için onlar da bizden hani turistlerden de bir şey almamızı istiyorlar. Fakat ben dönüşte alışveriş yapacağım oradan. Bugün farklı bir yemek yapmak istiyorum. Bilmiyorum, yine aynı şeyi de yapabiliriz. Ben sevdim aynı yemeği. Ben her gün dediğim gibi aynı yemeği yiyebilirim. Her gün yumurta kırıp tava yumurta yapabilirim. Her gün sucuklu yumurta yiyebilirim. Her gün haşlama yumurta yiyebilirim. Her gün peynir ekmek yiyebilirim. Yani o derece. Arkadaşlar bakın bu kalabalığın sebebini sizlere göstereyim, anlatayım sizlere. Gelini kuaförden aldıktan sonra katedrale getiriyorlar. Burada böyle kutsuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Evliliklerini burada gerçekleştiriyorlar. Çok düğün var arkadaşlar. Şu anda 2 tane şey gördüm, ayrı düğün gördüm. Arkada da bir tane damat gelin vardı hemen. Şimdi bir araba da vardı. Gelin damat. 2 tane ayrı düğün var sanırım. Katedrale geldik sonunda. Bayağı biraz bir yorucu. İçeride de bir tane gelin damat var. Bugün bayağı bir düğün varmış ya, insanlar evleniyor. Arkadaşlar şu anda önümde 1000 yıllık bir katedral var. Burası 1003 yılında inşa edilmiş. Birleşik Gürcistan Krallığı'nın ilk kralı olan 3. Bagrati tarafından yaptırılmış ve adını da zaten oradan alıyor. 1692 yılında Osmanlı ordusuyla yapılan savaşlar sırasında katedralin kubbesi ve tavanı çökmüş. Bak 300 yıl boyunca tavansız ve kubbesiz kalmış burası. 2012 yılında en son restore etmişler ve tavanını bu şekilde inşa etmişler. Gördüğünüz gibi saçtan sanırım yapmışlar. Şöyle eski görüntüsünü göstereyim sizlere. Bu görüntüdeymiş. Bakın tavanı yok.
Katedralin bu şekilde tavanı çökmüş durumda. 1950, 1980, 1990 yıllarında çekilmiş en son fotoğraflarıymış bu şekilde. Kralların taç giydiği bir katedralmiş burası. Şöyle büyük bir avlusu, bahçesi var. Şu gördüğünüz duvarlar önceden muhtemelen burası böyle kapalıydı. Şu surlar varmış. Kale gibi yapmışlar bunu resmen. Görüyorsunuz, devam ediyor. Resmen burası kendi başına bir kaleymiş o dönem. Burası yüksekte, hani kale olabilir burası. Gözetleme kalesi olabilir. Gelen düşmanları uzaktan görmek için bence çok güzel bir yer. Gerçekten manzarası çok güzel. Bakın Yeşil Pazar şu tarafta. Köprü buradan görünüyor. Köprü de şurada. Şuradan böyle yukarıya çıktım. Bir 700 metre bir yürüyüş sizleri bekliyor eğer buraya gelirseniz. Dilerseniz de taksiyle de gelebilirsiniz. Çok yakın olduğu için ben yürüyerek geldim. Yordu mu? Çantam olmadığı için çok yormadı ama yine de yorucu olabiliyor. Şu karşı dağlar görüyorsunuz. Arkası Rusya arkadaşlar. Rusya buradan 15 kilometre uzaklıkta. Hava rüzgarlı ama güzel bir hava var. Ben fark ettiyseniz montumu falan almadım. Üstümde sadece bu ince polar var, bunu aldım. Bu bana yeterli. Hatta bunu bile almayacaktım. Hava güneşli olsaydı bunu almayacaktım. Hava güneşli olmadığından dolayı, birazcık rüzgar da olduğundan dolayı dedim alayım. Pişman olmayayım, sonra böyle üşümeyeyim dışarıda. İçeriği göstereyim size. Ablalar da burada para bekliyorlar. İçerisi bayağı bir kalabalık. Yoğun bir tütsü mum kokuyor bu arada. Kiliselerde alışık olduğumuz bilindik bir koku. Şöyle bakın, burası restore edilmiş. Demirlerle restore etmişler. Bayağı devasa büyük bir katedralmiş. Yani normalde benim bildiğim kadarıyla katedrale açık bir şekilde girilmiyordu ama düğündeki insanlar bayağı bir açık bir şekilde girmişler. Ben Tiflis'te gördüm. Tiflis'teki insanlar başlarını örtüp öyle giriyorlardı. Burada insanlar dua ediyor. Şöyle gelinle damadı göstereyim size. Bayağı bir düğün varmış. Şu anda 2 tane ayrı bir düğüne denk geldik. Hatta gidenlerle beraber 4 düğün. Arkadaşlar şu anda 2 tane yeni doğmuş bebek getirmişler. 2 bebeği vaftiz etti rahip. Bunu rahip mi diyorlar, papa mı diyorlar? Bazen bunu karıştırabiliyorum. Vaftiz edildi, bitti. Burada da gördüğünüz gibi gelinle damadı böyle kutsuyorlar. İmam, biz de camiye gideriz. Aynı zaten. Sadece yer ve şeyler farklı. Gittiğim yerlerde böyle düğünlere, merasimlere denk geliyorum. Benim için de çok güzel oluyor, farklı oluyor. Hani bir şeyleri yerinde görmek, her zaman bunu söylüyorum, daha güzel oluyor arkadaşlar. Hani yerinde görüyoruz, yerinde öğrenmek daha bir kalıcı oluyor. Özellikle bende çok kalıcı oluyor. Bunu ben hani filmlerde, videolarda veya internetten bilgilerini biliyorum. Vaftiz edildiğini, düğünlerin böyle olduğunu vesaire, ama gelip bizzat böyle şahit olmak, görmek akılda daha bir kalıcı kalıyor diyebilirim sizlere. Normalde hep marketlerden hazır su alıyorum. Sular çok ucuz arkadaşlar. 8-10 liraya su alabiliyorsunuz. 1 litrelik su 10 liraya satıyorlar. Neden bu kadar ucuza sattıklarını hep merak ettim. Gürcistan'ın her yerinden akan sudan su içebiliyor musunuz? Buradan da aynı şekilde su içebiliyorsunuz. Hosteldeki musluk suyundan içebiliyormuşuz. Mutfakta bir Gürcü su içti oradan. Dedim ki temiz mi buradan içiyorsun? Temiz değildir dedim. Dedi ki bana Gürcistan'ın her yerinden su içebilirsin. Gürcistan'ın suyu temiz dedi bana. Ama benim şahsi düşüncem, su çok hoşuma gitmedi benim. Böyle tadı biraz tuhaf geliyor bana. Çok böyle bir tatlı bir tadı yok. İçilebilir mi? Evet, içilebilir. Ama öyle ahım şahım mükemmel bir tadı da yok. Onu söyleyebilirim sizlere. Buradan böyle birazcık bir su içelim. Daha devam edelim. Şöyle bir şey satıyor. Ben bunu ilk defa gördüm. Böyle bir tadına bakayım dedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Adını da bilmiyorum. Tamam. Erik arkadaşlar. Eriğin olgunlaşmamış hali. Bu bildiğiniz erik. Bu küçük hali böyle. Daha olgunlaşmamış hali. Hem ben birazcık tahmin ettim ama yine de bir bakayım dedim. Belki farklı bir şey çıkardı. Şimdi buradan birazcık bir 4 tane yumurta alacağım. Yoğurt alacağım. Bir de domates, yeşillik bir şeyler alacağım. Bu taraflarda yok. Elinde kamera, kimse buraya gelmez. Herkes bana bakıyor. Ben de böyle çekinerek
ilerliyorum. Ama yine roka alacağım, roka. Roka varsa. Roka yok. Ha, bu. Bir bakayım. Bu. Bir tane. Bir tane evet. One, tamam. One lari. 1 laraymış bir tane. Madloba. Bir tane aldık böyle roka. Şimdi devam edelim. Benim Madloba baharat çeşitleri satıyor böyle, bakın. Sizlere göstereyim. Böyle çok güzel kokuyor arkadaşlar. O kadar güzel kokuyorlar ki. Bak mesela ben bunu ilk defa gördüm. Evet, çok güzel. Güzel kokuyor. Aa bak, böyle şekil yapıyor. Çok güzel. Böyle yapıyor abla. Görüyor musunuz? Sanat yapıyor ya. Aa böyle bunlardan satıyor. Bu kaç lari? 10 lari. 10 lariymiş bu. Hiçbir şey değil arkadaşlar. Ama neler olduğunu bilmiyorum. Aa. Vallahi abla baharatlarla böyle sanat yapmış. Çok güzel haraşo. Yani vallahi güzel. Çok güzel yapmış ya. Bu ne biliyor musunuz? Bu işini severek yapmak. Teyze orada işini o kadar severek yapıyor ki öyle bir şeyi bulmuş, şekil yapıyor. Bu da bir pazarlama yöntemi bence. Yani gelen insanlar, ben mesela ondan alsam onu böyle kullanmak istemem. Mutfağın bir köşesine koyarım, kullanmam. Burada bir lokanta var galiba. Evet, burası bir lokantaymış. 4 tane Madloba. Bir yumurta 10 liraya aldım arkadaşlar. 4 tanesine 40 lira vermiş oldum. Yoğurt yoktu onlarda. Farklı bir yoğurt. Yoğurt deyince o kaymaktan veriyor. Ben kaymak istemiyorum. Abla kaymaktan verecekti. Ben yok dedim. Şimdi normal yoğurdu burada bulamazsak benim aldığım, marketten aldığım aynı yoğurdan alırım. O da çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti o yoğurt. Şimdi dışarıdan mı alsam, buradan mı alsam bilemedim ama dışarıdan alışveriş yapabilirim aslında. Dışarıdaki insanlara da destek olmuş olurum. Merhaba. Gamarcoba. Türkiye. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Tekatelo. İyiyim. Hi, come on and test me. Abi hemen Da. yap. Persimmon. Aa, Kaki. güzelmiş. Aa, hurmaymış bu. Tamam, hurma. İran. No, yak İran. Georgia. Georgia hurma. Georgia. Böyle Gürcistan hurmasıymış Sol böyle. gibi yo. Hurma bayağı fazlaymış burada. Ben yeni dikkatimi çekti. Çok hurma varmış. Ya şimdi 2 larilik alabilirdim de arkadaşlar. Güzel ama bu tür şeyleri çok yemiyorum, sevmiyorum. O yüzden almadım. Yoksa alırdım destek olmak için. Ama güler yüzle hemen çağırdı, yaptı. O benim hoşuma gitti tabii. Şimdi bakın arkası dönük bu abladan bir alalım. Domates ve salatalık alalım. Ben görmüştüm. Evet varmış. Bunlardan alalım. Gamarcoba. Bundan şöyle 3 tane alsam ya, bu küçük. Böyle. Bundan da böyle 2 tane alalım. Ablaya destek olmuş oluruz. Tamam. 2 lari. Tamam. Şöyle de 2 tane bundan. Evet. Şöyle 5 lari verdim. 2 lari alacağım. Bir tane de bu. Bir tane. Amcadan bir tane soğan alayım. Soğanı görmüşken bir tane şöyle güzel bir tane taze. Tamam. Abi benden para almıyor galiba. Yok valla. No. Hayır. Ara. Hayır. Ya ara. Abi vallahi. Ya olmaz. Oo. Madloba. Teşekkürler. Ya işte diyorum ya size, bir tane alacağım diye bazen oluyor, tuhaf oluyor. Ondan da para almadı. 1 lari bile verirdim, hani sıkıntı yok. Gamarcoba. Bu acı mı? Bu? O zaman bundan şöyle 2 tane alayım ya. Tamam. Madloba. No. Şuraya. Poşet. Tamam, poşet. Madloba. Bitti arkadaşlar, hani bence bir de marketten bir su alsam, ayrıca bir yoğurt alacağım. Tamam. Can I get one bread? Puri, yes. One. 1 lari 20. Madloba. Türkiye'den geldim. Nasılsınız? Türkçe biliyor musunuz? Biraz. Bir tane, bu Gürcistan ekmeğiniz değil mi? Güzel bu. Eyvallah, Gamarcoba. Aricis cartul. Madloba. Evet. Madloba. Cartul tu
Amca tam dibime gelmiş arkadan. Dikliyor beni arkadan. Ekmeğimi aldım arkadaşlar. Ekmek aldım, şey aldım. Şimdi bir markete gidelim. Marketten de yoğurt ve su aldım mı tamamdır. Az önceki markette ekşi krema diyorlar buna arkadaşlar. Aynıymış. O da yoğurtmuş ama bunlarda yoğurt birazcık farklı. Yoğurt buymuş. Şuna yoğurt diyorlar. Değil mi? Bu yoğurt. Şimdi bir tane de su alacağım. Şu sudan alayım. Değişik markalı bir su. Belki bu güzeldir. Ben Türkiye çalışıyordu. 8 sene Urfa çalışıyor. Urfa'da Çocuk. ne yaptınız? Çocuk bakar. Çocuk baktınız. Hep oraya gidenler bakıcı. Da. Çocuk bakar, yaşlı. Evet, Çok güzel. O çok büyük. Küçük var mı? Küçük. Sadece ben tek yapacağım bugün. Martome var orada. Aa tamam. Tamam Madlova. Madlova. İsminiz neydi? Mimi. Siz burada mı çalışırsınız? Evet. Ben de Fuat. Çok mutlu oldum ya. Ben Burada çok bilenler var Türkçe. Türkiye'ye giden çok varmış. Türkiye çok güzel. Evet. Ben çok beğendim. Siz kaç sene önceydi? 3 sene önce. 3 sene önce Üç siz sene oradaydınız. daha. Evet, Özlüyor evet. musunuz? Özlüyorum. Çocuk bakıcı çalışıyordu. Çocuklar büyük oldu. Büyüdüler. Da. 8 sene baktınız ona. 8 sene. Evet. De siz orada en çok neyi özlüyorsunuz? Ha? Neyi özlediniz? Çocukları özledim. Çocukları, o baktığınız çocukları. Da, evet, evet. Çok güzel. Bir daha gidecek Nasıl misiniz? benim torunları. Ha, sizin Öyle- torunlar da, gibi, evet, Öyle evet. seviyordu. Bir daha gidecek misiniz? Yok. Ay, Artık ben görmek genç için. değil. Evet, görmek için. Görmek için ama ben deport var. 5 sene. Onlar sizi izler buradan. Onlara ne söylemek istersin? Onlar mutlaka sizi görür. Hepsini çok seviyorum. Çok. Arkadaşlar yorumlarda yazın lütfen. Eğer ablayı tanıyorsanız lütfen yazın. Urfa'da 8 sene çalışmış, çocukları büyümüş. Çok teşekkürler sağ ol. Madlova, teşekkür ederim. Vallahi de billahi de o kadar mutlu oldum ki şu anda. Yani benle beraber izliyorsunuz zaten, görüyorsunuz da. Çok güzel tatlı bir ablaya, samimi bir ablaya denk geldik. Ya kendileri zaten Türkçe konuştuğumu duyunca hemen geliyorlar. Türkçe biliyorlarsa, Türkiye'ye gitmişlerse hemen geliyorlar hemen. Kasvetli ve rüzgarlı bir hava. Yağmur yağmadan yani bayağı bir kaç saat oldu? 3 saattir dışarıdayım arkadaşlar. Çok şükür yağmura yakalanmadık. Yağmur yağmadı. Ben en son bir şey alacağım. Bir sucuk alacağım. Sucuk aldıktan sonra hostele geçerim. Yemek yaparım. Yemek yapar. Sonra yerim. Belki hemen yapmam. Biraz bir 2 saat, 3 saat sonra falan yaparım. Biraz editleri yapacağım. YouTube'a videoları paylaşmaya çalışacağım. Onları yaptıktan sonra yemeği yaparım ben. Buradan ayrılmadan önce güzel bir tıraş olurum. Sinek kaydı yaparız artık. Böyle saçımı da falan düzeltirim. Rusya'ya girdiğimizde sıkıntı yaşamayalım. Adamlar şimdi tipimi beğenmez. İçeriye almaz. Red yerim. Şimdi bir ülkeden daha da red yemek istemiyorum. O da bir ihtimal yani, dikkat etmek gerekiyor. Bir red daha alırsam ben, yani beni mezara gömün. Bir red daha alırsam. O kadar çok şey aldım ki yani böyle o kadar ağır ki anlatamam sizlere. En son böyle bir terlik aldım. Şurada bir terlikçi vardı. İkinci el mi sıfır mı anlamadım ama muhtemelen ikinci elde arkadaşlar. İkinci el terlik aldım. Terliğim yoktu çünkü. Ortalıkta yalın ayakla geziyordum. Bir terlik alayım dedim. 20 liraya 330 liraya terlik aldım. Abla böyle bir sert anlatamam sizlere. Öyle bir sert davranıyor ki, öyle bir asabi. Ben bir şey soruyorum. 20 lira tamam diyorum, anladım. Bir indirim. 20 lira böyle bir sinirli bir şekilde, asabi bir şekilde. Yani pazarlık etme şansınız sıfır arkadaşlar. Ama ne oldu biliyor musunuz? 20 liraya ödedim. Sonra böyle bir konuştu. Ben bir sene Türkiye'de kaldım dedi bana. Türkçe biraz konuşuyormuş. Çok az biliyor. Teşekkürler, merhaba falan dedi. Dedi ben bir sene demek istedi. Orada kaldım, Ankara'da kaldım dedi. Yani çoğunluğu bakıcı olarak gitmiş Türkiye'ye. Biraz şey olunca hemen yüzü güldü, bir konuşası geldi. Para ödedikten sonra bu sefer ben kısa kestim, parayı ödedim, dedim Madlova iyi akşamlar, görüşürüz. Güzel oldu, benim için keyifli bir gün oldu. Yağmur yağmaya başladı, yağmur damlası düşmeye başladı yukarıdan. Abla da bana bakıyor, Madlova. Abla da beni seyrediyor şu an pencereden. Güzel bir gün geçirdim. Şimdi hostele girip iyice dinleneceğim, editlerimi yapacağım. Yarın da burada olurum, yarın da dinlenirim, editlerimi yaparım. YouTube'a videoları yüklerim. Böyle sonrasında Tiflis'e geçeriz. Tiflis'ten sonra da Rusya'ya geçeriz. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve
yorumu sola kaydırdığınızda hype puanı vermeyi unutmayın. Sizlerden tek ricam budur. Bu bizim için çok değerli, çok önemli. Sizlerin desteğine her zaman ihtiyacım var ve her zaman olacaktır. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.